İnsanlık tarihi binlerce karanlık sayfalarla dolu. Kimi pedofili, kimi vahşi, kimi de sadece zevk almak için birçok kötü şey yapmakta. Bunlar arasında en iğrenç ve en kan donduranlarından biri ise Atalanta Çocuk Cinayetleri adı verilen bir hayli ürkütücü ve esrarengiz seri cinayet vakasıdır. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. 1979 yılında Amerika'da daha 14 yaşındaki iki çocuk esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Edward Hope Smith ve Alfred Evans adlı bu çocukların kaybolmaları arasında 4 günlük bir zaman dilimi vardır. İkisinin de cansız bedenleri kısa süre sonra büyük bir ormanlık alanda bulunur. Edward'ın sırtının üst kısmında silahla açılmış bir yara vardır. Fakat yaşanan bu korkunç iki cinayetin yüzyılın en ünlü seri katliamlarından birinin habercisi olduğundan henüz kimsenin haberi yoktur. Bu cinayetlerden yaklaşık 1,5 ay sonra yine 14 yaşında bir çocuk olan Milton Harvey kaybolur. Olay esnasında sarı bisikletiyle annesinin yanına gitmekte olan Milton, cansız bedeni bir hafta sonra Atalanta'nın ıssız bir yerinde bulunur. Cinayetlerin birbiriyle bağlı olduğu artık tüm yetkililerin farkında olduğu bir durumdur. Fakat bunu bilmek esrarengiz cinayetleri durdurmaz. Yine yaklaşık 1,5 ay sonra bu sefer 9 yaşındaki bir çocuk olan Yusuf Beale markete gitmekte olduğu sırada esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolur. Görgü tanıklarından biri Yusuf'un mavi renkli bir arabaya bindiğini gördüğünü söyler. Bedeni 2 hafta sonra terk edilmiş bir okul binasının bahçe kısmında bulunur. Kafasına çok sert 2 darbe aldığı tespit edilen küçük çocuğun ölüm nedeni ise boğulmadır. İlk zamanlar ekipler bu vahşi cinayeti diğer 3 cinayetle bağlantılı olarak görmez. Bu esrarengiz olayların ardından ortalık kısa bir süreliğine durulur. Bu sefer 4,5 ay sonra katil ilk defa bir kız çocuğunu hedef alır ve 12 yaşındaki Angel Lanier 1980'in Mart ayında ortadan esrarengiz bir biçimde kaybolur. En son bir arkadaşının evinde televizyon izlerken görülen küçük kızın bedeni bir hafta sonra ormanlık bir alanda bulunur. Elleri bir elektrik kablosuyla bağlanmış olan kızın ölüm nedeni yine diğerleri gibi boğulmadır. Küçük kızın bedeni bulunduktan 20 saat sonra bu sefer 11 yaşındaki Jeffrey Mantis ortadan kaybolur. Birkaç ay sonra bir görgü tanığı ortaya çıkar ve küçük çocuğun yine bir mavi arabaya binerken görüldüğünü ve arabada bir buğday, biri açık tenli iki adamın olduğunu söyler. Mantis'in bedeni yaklaşık 11 ay sonra bir ormanlık alanda bulunur. 2 aylık bir sürenin ardından katil tekrar cinayetlerine devam eder ama bu sefer hiç olmadığı kadar sık şekilde. Amerika'da tüm bölgelerde kırmızı alarm verilmesine sebep olan katilin bu seferki hedefi ise 14 yaşındaki Eric Middlesbrough'tur. En son evden esrarengiz bir telefona cevap veren ve alelacele şekilde evden çıkıp bisikletine atlayan Eric'i bir daha gören olmamıştır. Cansız bedeni ise bisikletiyle birlikte Atalanta'daki bir barın arka otoparkında bulunur. Göğsünden ve kolunda derin bıçak yaraları vardır. Ölüm nedeni ise kafasına aldığı sert bir darbedir. Kaybolmadan 2 hafta önce Middlesbrough bir hırsızlık davasında 3 kişinin aleyhinde tanıklık etmiştir. Hemen 2 hafta sonra 12 yaşındaki Christopher Richardson bölgedeki bir havuza giderken yolda kaybolur. Küçük çocuğun bedeni aylar sonra anca bulunabilir. Üstelik bu kez yanında bir çocuk cesedi daha vardır. Ceset Richardson'dan daha sonra kaybolan ama bulunamayan Irla Tira'ya aittir. 6 gün sonra bu sefer 7 yaşındaki Latonya Wilson oturduğu evden kaçırılır. Bir görgü tanığına göre kaçıranlar 2 erkektir. Erkeklerden biri apartmanın camından içeri girip Wilson'ı yakalar. Daha sonra garajda bekleyen adama seslenir. Latonya'nın cansız bedeni 3 ay sonra etrafı çitlerle çevrili geniş bir alanda bulunur ancak geriye sadece kemikleri kalmıştır. Latonya'dan sadece 24 saat sonra 10 yaşındaki Aaron Wyke kaçırılır. Wyke en son içerisinde bir ya da 2 adamın bulunduğu mavi bir Chevrolet marka araca binerken görülmüştür. Wyke'nin bedeni bir gün sonra bir köprünün aşağı bölümünde bulunur. Ölüm nedeni köprü düşüşü sonrasında çarpmanın etkisiyle boynunun kırılması ve sonucunda nefes alamamasıdır. Yıllar sonra bugün bile konuşulması dahi dehşet veren bu cinayetlerin ardı arkası kesilmez ve herkes panik içerisindedir. Yaklaşık bir ay sonra Temmuz ayında Anthony Carter ve Airtel adlı 2 çocuk daha esrarengiz bir biçimde öldürülür. Ağustos ve Kasım aylarında ise 5 çocuk daha kaçırılarak katledilir. Aralıkta bilinen bir cinayet yoktur. Tüm kurbanlar Afro-Amerikan çocuklardır ve her biri 7 ile 14 yaş arasındadır. Çoğunluğu ise boğularak öldürülmüştür.
1981 yılına gelindiğinde esrarengiz cinayetler tekrar işlenmeye başlar. Ocağın 3'ünde Libby Gator adlı bir çocuk kaçırılır. Yaklaşık bir ay sonra cansız bedeni bulunur. Gator'ın arkadaşı olan Terry Ocak ayında kaybolur. Kimliği belirlenemeyen bir kişi telefon ederek cesedin yerini söyler. İlginç olan bir başka bilgi ise Terry'nin ilk 2 kurbandan biri olan Edward Smith ile aynı apartmanda yaşamış olmasıdır. Şubat ayında 2, Mart ayında ise 4 vahşice cinayet daha işlenir. Fakat Mart ayındaki cinayetlerden birinin özelliği ilk defa yetişkin birinin öldürülmüş olmasıdır. Nisan'da bir çocuğun yanı sıra eski suçlu olan 2 yetişkin kişi daha öldürülür. Mayıs ayında 2 cinayet daha işlenir. Son kurban ise 27 yaşındaki Nathaniel Carter'dır. Chad Littlinger adlı dedektif bilinen tüm kurbanları yaşadıkları bölgeleri inceler. Bulgulanlara göre tüm kurbanlar hemen hemen aynı bölgede yaşamışlardır. Bu yerler Memory Drive ve çevresindeki 11 büyük caddeyi kapsayan küçük sayılabilecek bir alandır. Bu sırada medyanın baskısı da giderek artmaktadır. Katilin bulunması yönünde FBI sıkıştırılır. Bu sırada FBI'da gizli bir şekilde bir tahmin yapar ve katilin sonraki kurbanlarını kanıtları yok etmek için bir akarsuya atacağı yönünde bir önsezide bulunur. Bölgedeki köprülerin neredeyse tamamında polis ekipleri gizli şekilde konuşlanır ve günlerce beklerler. 22 Mayıs 1981'de bir köprünün altında su birikintisinden bir ses duyulur. O esnada polislerden biri köprü üzerinde beyaz bir Chevrolet'in U dönüşü yaparak uzaklaştığını görür. 2 polis arabası köprünün hemen yakınlarındaki şüpheli aracı durdurur ve arabanın içinde 23 yaşında Wayne Burton Williams'ı sorguya çeker. Williams fotoğrafçı olduğunu ve aracın ailesine ait olduğunu söyler. Evinin yakınlarındaki bir kasabada olduğunu, o esnada Cherry Johnson adlı bir şarkıcının yanına gittiğini söyler. Arabasının araştırılmasına izin verir ve sonrasında serbest bırakılır. Hatta daha sonra evinde basın mensuplarıyla röportaj dahi verir. Williams'ın görülmesinden 2 gün sonra aracının görüldüğü köprünün altından geçen nehirde bir ceset bulunur. Bu cesedin dedektiflerin duyduğu sesin kaynağı olduğu anlaşılır. Bu durum Williams'ı iyice baş şüpheli haline getirir. Dahası Williams polislerin gizli konuşmaları başladığından beri herhangi bir köprüde aracını durduran tek kişidir ve dahası dedektifler nehirde ses duyduktan hemen sonra görülmüştür. Kendisi ise aracını durdurmadığını iddia eder. Yine de tüm kanıtlar Williams'ın aleyhinedir. Arabasından toplanan kanıtlar kurbanların üzerinde bulunanlarla uyumludur. Üstelik Williams'ın görünüşe de tariflere uymaktadır. Bunlarda yetmezmiş gibi Williams pek çok Afro-Amerikan çocukla iletişime geçtiğini de itiraf etmiştir. Bahane olaraksa onları müzik seçimlerinde kullanabilmek için dinlediğini söylemiştir. Bunların dışında bir görgü tanığı Williams'ı son kurban olan Natalia Carter ile Carter'ın öldüğü gün el ele gezerken gördüğünü söyler. Tüm bunların ardından Williams tutuklanır. Tutuklama haberinin ardından FBI John E. Douglas, Williams'ın çocuk cinayetleriyle ilişkilendirilen katilin dış görünüşüne bir hayli uyduğunu söyler. Bu durum medyadaki FBI'ın Williams'ı resmen suçlu ettiği şeklinde yorumlanır. FBI direktörü bir açıklama yaparak resmi bir durum olmadığını söyler ve John Douglas'ın açıklamasından ötürü kınadığını belirtir. Tüm duruşmaların ardından Williams tüm cinayetler arasında sadece 2 tanesi için resmen suçlu bulunur. Davalar yeniden açılsa da Williams'ın çocuk cinayetleriyle alakalı olduğu bir türlü ispatlanamaz. En son 2004'te DeKalb Country bölgesinde civarında öldürülmüş 5 çocuğun katiline tekrar bir soruşturma açılır. Ancak yine sonuç elde edilemez. Yetkililerden biri tüm çocukları Williams'ın öldürmediğini düşündüğünü ve olayın görünenden daha karanlık olduğunu söyler. Bu durum ortada gizli bir örgütün veya tarikatın olup olmadığını düşündürtür. John Douglas adlı bir suçlu profili uzmanı da aynı şekilde birden fazla katilin olduğunu ve yetkililerin bunların kim olduğu hakkında bilgisi olduğunu ama olayın üstünü örtbas ettiğini söyler. Williams bugün bile hala masum olduğunu belirtmektedir. Yapılan hiçbir test Williams'ın suçsuz olduğunu ispatlamamıştır fakat çocukların cinayetlerinin %100 ihtimalle suçlu olduğunu gösteren herhangi bir test sonucu da elde edilememiştir. Ayrıca Williams yakalandıktan sonra cinayetler de tamamen kesilmiştir. Özetle çocuk cinayetleri pek çok katilin dahil olduğu örgütün işi miydi? Williams bu örgütten bağımsız mıydı? Yoksa dahil miydi? Yoksa da ortada bir örgüt yok muydu? Çocukların katili Williams mıydı? Başka biri miydi? Bu soruların cevapları hakkında hala kesin bir bilgi yok. Bilinen tek şey ise günümüzden 40 sene önce Atlanta'da yüzyılın en korkunç ve en esrarengiz cinayetlerinin küçük çocukları hedef alarak herkese dehşet saldığıdır.
Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.